İnsanlık tarihinin en büyük sessiz çığlığı, çölde yükselen 3 dev gölge ve binlerce yıldır sorulan tek bir soru, bunu kim yaptı? Mısır piramitleri yaklaşık milattan önce 2700 ile milattan önce 2500 yılları arasında eski krallık döneminde inşa edildi. İnsanlık henüz demiri tanımıyordu. Tekerlek günlük hayatta yoktu. Matematik yeni doğmuştu. Ama buna rağmen bugün bile aynısını yapmaya cesaret edemediğimiz yapılar Nil'in batı kıyısında sessizce yükseldi. Keops, Kefren ve Mikerinos, 3 firavun, 3 mezar. Ama belki de 3 mezardan çok daha fazlası. Piramitlerin yapım fikri bir anda ortaya çıkmadı. Mısır kralları ölümlerinden sonra yok olacaklarına değil, başka bir hayatta tanrılaşacaklarına inanıyordu. Firavun yaşayan bir tanrıydı. Ölünce yok olmazdı. Göğe yükselir, yıldızlara karışırdı. İşte piramit fikrini akıl eden şey tam olarak buydu. Ölümü yenmek. İlk denemeler basit mastabalardı. Ama zamanla bu yapılar yükseldi, keskinleşti, göğe uzandı. Çünkü firavunlar daha yükseğe çıkmak istiyordu. Tanrılara biraz daha yakın olmak için, piramitlerin sırrını ve gizemini anlamak için, milattan önce 2500 yılına gidip o günü yaşamak. Bu dünya bugünkünden çok farklıydı. Firavun, yeryüzünde bir tanrıdır. Bu mezar, onun yıldızlara çıkan merdivenidir. Kayıyor. Halat kopuyor. Bir ömürlük ter. Çekin. Güneş sizi pişirmeden önce. Tanrılar işinizi izliyor. Gözetmen. Bu bir lanet değildi. Halat kuruydu. Rampa çok dik. Sadece çek. Nazikçe. Piramitleri tanrılar inşa etmez. İnsanlar inşa eder. Her biri ortalama 2,5 ton, bazıları 70 ile 80 ton olan yaklaşık 2.300.000 taş blok. Bu taşlar nasıl taşındı? İşte gizem burada başlıyor. Rampa teorileri var. Spiral rampalar, düz rampalar, iç rampalar. Su kanallarıyla taşların yüzdürüldüğünü söyleyenler var. Ama kesin olan şu, hiçbir teori her detayı açıklayamıyor. Taşların milimetrik yerleşimi, bloklar arasına jilet bile girmeyecek hassasiyet, modern makineler olmadan açıklanmakta zorlanıyor. Bu yüzden piramitler sadece taş değil, soru üretmeye devam ediyor. Keops piramidi. Yapıldığı gün 146 metreydi. Bugün bile 138 metre. Dört kenarı neredeyse kusursuz biçimde ana yönlere bakıyor. Kuzey, güney, doğu, batı. Hata payı neredeyse 0. Bu hassasiyet modern pusulardan bile daha iyi. Peki bunu nasıl ölçtüler? Yıldızlara bakarak. Çünkü Mısırlılar gökyüzünü okuyordu. Onlar için yıldızlar, tanrıların evi, ruhların yoluydu. Piramitlerin içi ise en az dışı kadar ürkütücü. Dar koridorlar, ani yükselmeler, boğucu odalar, kral odası, kraliçe odası. Henüz ne işe yaradığı bile tam bilinmeyen boşluklar. Son yıllarda yapılan taramalar, piramitlerin içinde keşfedilmemiş büyük boşluklar olduğunu gösterdi. Ama açılmıyorlar. Çünkü her müdahale yapıyı riske atıyor. Ve belki de açılmaması gereken bir şey var. Gizem burada bitmiyor. Piramitlerin neden bu şekilde dizildiği hala tartışılıyor. Gize platosundaki 3 büyük piramidin dizilimi, gökyüzündeki Orion kuşağıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Tesadüf mü? Yoksa firavunlar mezarlarını yıldızlara açılan bir kapı olarak mı tasarladı? Antik metinlerde Firavun'un ruhunun Orion'a
yani Osiris'e gittiği yazıyor. Osiris ölümün ve yeniden doğuşun tanrısıydı. Piramit belki de bir mezar değil, bir geçiş kapısıydı. Peki sırlar neden çözülemiyor? Çünkü elimizde plan yok. Hiçbir mimari çizim bulunamadı. Hiçbir "nasıl yaptık" yazısı yok. Sanki biri bilinçli olarak her şeyi suskunluğa gömmüş gibi. Mısırlılar bilgiyi saklamayı severdi. Kutsal bilgi herkesin bilmemesi gereken bilgiydi. Ve piramit bilgisi belki de en kutsal olanıydı. Bazıları daha ileri gider. Piramitlerin enerjiyle ilgili olduğunu söyler, İçlerinde elektromanyetik anormallikler ölçülür. Bazı elektronik cihazlar çalışmaz. Su farklı davranır. Bilim bu iddialara temkinli yaklaşır. Ama şunu inkar edemez. Piramitler sadece taş yığınları değildir. Bulundukları yerde bile farklı bir etki yaratırlar. Ve lanet, mezarları açanların başına gelenler, ani ölümler, hastalıklar, tesadüf denir. Ama antik yazıtlarda açık bir uyarı vardır. Huzurumu bozanın kanatlarını kırarım. Bugün piramitler hala ayakta. Çünkü onlar zamana karşı yapılmadı. Onlar zamana meydan okumak için yapıldı. Firavunlar öldü. Krallıklar yıkıldı, dinler değişti. Ama piramitler kaldı. Çünkü belki de amaçları buydu. İnsana şunu hatırlatmak, biz buradaydık ve sizden daha çok şey biliyorduk.